Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ben de bugün Bahar dizisini konsepte uygun olarak yeşil rengi giydim. Geldim. Yani gerçekten insanın içinde çiçekler açtıran bir dizi izliyoruz. O düşündüğümüz, o çok fazla izlediğimiz Türk dizilerindeki alışageldiğimiz konularda burada çok fazla yok. Onun haricinde gerçekten güzel bir uyarlama işi izliyoruz. O yüzden de benim için tam bir konfor alanı dizisi oldu. Senin de bahsettiğin bir inceleme öncesinde dediğin gibi. Gerçekten iyi gidiyor Bahar bence. Sen ne düşünüyorsun? Valla Bahar'ı izlemekten gerçekten çok keyif duyuyorum. Özellikle salı saat 9 olduğunda hemen televizyonu açıyorum. Ya bir diziyi son dönemde ilk defa reklamlı seyrediyorum. Televizyondan takip ediyorum. Gayet keyifli bir şekilde çayımı koyuyorum, kahvemi koyuyorum ve Bahar seyrediyorum. İhtiyacım olduğu bir şeymiş. Ben bunu fark ettim. Yani şu anda 6. bölüme gireceğiz artık ve Bahar dizisi hala birinci bölümden beri televizyonda takip ettiğim dizi. Evet ya, bakalım nerede bir noktada sapıtacak ama sanki bir 15-16 bölüm çok iyi gidecek gibi gözüküyor uyarlamadaki. Sezon finali kadar bu dizi bence hiçbir şekilde sapmaz yolundan. Çünkü elde zaten bir hikaye var. Bayağı da bir de hani aslında fazla olay olmuyor gibi gözükebilir ama arka planda çok fazla olay oluyor bence dizinin içerisinde ve her bölüm aslında bölüm sonundaki yaşanan olayın ardından diğer bölüm onun bir şekilde kurtuluşu veya onun çözümüne doğru giden bir süreç izliyoruz. Çok farklı şeyler izletiyor bize ekranda. Hastane draması olmasına rağmen gerçekten dinamik bir yapısı da var dizinin. Sosyal medya etkisi de çok fazla dizinin, öyle değil mi? Yani şimdi hani reytingleri zaten bu sezonun rekorunu kırmış değil mi? O bir istatistik. Bu hafta bir daha kıracak, ben eminim. Daha da yükselecek. Nereye doğru gidiyor artık, hani 20'lere mi bulacak? İnanılmaz, hani 12-13 bandından 14'lere çıkmıştı. Artık 15-16 ben bekliyorum. Bir 20'de herhalde olacak. 8. 9. bölümde öyle bir şey bekleyeceğiz. Ki öyle bir 8. bölüm gelecek ki abi. Yani bunu söyleyeyim ben. Burada çok da spoiler vermeden söyleyeyim. Kore uyarlamasındaki gibi bir mekanikle yazılırsa o bölüm 8. bölümü herkes çok merakla beklesin. Bakın bunu söylüyorum. YouTube'da zaten hani bölüm bölüm analiz yapan, Kore uyarlamasıyla birlikte bütün senaryoyu, bütün bölümleri anlatan bir sürü kanal var. Zaten birçok kişi biliyor ama arkadaşlar bir 8. bölüm var ve ondan sonra bir 9 paralelli var. Yani 8. bölüm yayınlandıktan sonra bir de 9 fragmanı yayınlanırsa o gün, ben size şunu söyleyeyim. Yani gerçekten çok büyük bir reyting hamlesi olacak ve çok büyük bir yükseliş olacağına eminim. Şöyle düşünelim. Her kesimden insan izliyor ya. İşte mesela bu hafta ben Twitter'da daha çıkmadan önce fragmanlarında ne oldu cerrahım diyordu Bahar, tamam mı? Onun bir kesitleri döndü. Bölüm ikinci fragmanda da onun Timur tarafından bir cerrahım muhabbetini gördük ve insanlar daha bölüm çıkmadan her yerde Bahar'ı konuşmaya başladı. Bölüm çıktıktan sonra da farklı editler çıktı ortaya. Demek ki güçlü kadın karakter izlemek insanlara gerçekten iyi geliyor bir noktada ve bence kötü karakterlerin de komik olması bir noktada dizide böyle bir çok tehlike uyandırmıyor. Hani mesela bir insanın böyle hayatını kaybedeceğini ya da çok kötü şeyler yaşayacağını düşünemiyoruz ana karakterler üzerinden. Karakterler kötü işler yapsalar dahi hani Bahar'ın bunun üstesinden gelebileceğini görüyoruz. O güzel bence. Yani şimdi şöyle bir durum var. Timur karakteri özelinde konuşmak istiyorum. Bahar'ı da konuşuruz tabii ama Timur karakteri bir fenomen oldu. Yani bu net. Bu kadar kısa sürede gerçekten çok kötü bir adam olmasına rağmen televizyona baktığımızda aslında tükürmemiz lazım bu adama. Ama Mehmet Yılmaz Ak'ı burada çok tebrik etmek lazım. Müthiş bir karakter gömleği giydi. Yani Timur'u bambaşka bir yere getirdi. Doktor Çay'ı izlediğimi söylemiştim. Ben oradaki karakter de bu şekilde bir yolculuğu vardı ama şu anda Bahar'da izlediğimiz Timur bambaşka bir noktada. Şunu hissettirtiyor bana. Abi bu adam kötü ama yani bu adam o çok sevmediğimiz kötü adamlar gibi değil ki. Yani o içinde bir iyilik de mi barındırıyor, hissiyatı veriyor. Yani o zıpırlı, o karakterdeki ekrana yansıtması derken yani müthiş bir uyum var. Yani ana kast birbiriyle gerçekten orkestra gibi. Herkes birbiriyle çok iyi oynuyor. Evet, yani Rengin, Bahar, Timur ve Enver arasındaki o dörtlü kısım çok iyi bence. Zaten yani hani tecrübeli oyuncular olmalarını geçiyorum, bir noktada acayip bir kimya yakalamışlar ve onu bize gerçekten güzel hissettiriyorlar. İyi bir tercih bu arada senaristten. Yani kötü bir karakterin var. Aslında gayrimeşru ilişkiden çocuğu da var aslında baktığımızda. Aslında hikayenin bütün her şeyi onda patlayacak gibi bir noktada onun üzerine kurmuşsun. Buna rağmen, bu kadar falsosuna rağmen insanların onunla empati kurup aslında onu fenomenleştirmesi de çok büyük bir olay. Bunu başarabilmek her dizide olmuyor. Zaten başardığınızda sosyal medya çağında o karakterin bile konuşulabildiği bir dizi yaratmış oluyorsunuz. Dilersen Bahar'a geçelim. Demet Evgar, Demet Evgar, Demet Evgar. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz gibi bir durum oldu. Zaten dizinin sanat yönetimini biz çok iyi olduğunu söylemiştik. Rejisini de fena değil demiştik. Genel olarak kadınların teknik alanda ilerlediği bir iş izliyoruz. Dizinin de senaryosu bu açıdan ilerliyor ama Demet Evgar gerçekten herhalde herhangi bir diziye koysam o diziyi de izlettirir herhalde diye düşünüyorum. Herhangi bir diziye koy, bence yine
taşır sanki gibime geldi. Ya dizi şunu çok iyi yapıyor. Gerçekten biraz önce senin bahsettiğin bölümlerden o kadar iyi kesitlik noktalar çıkartıyor ki. Ve bu bir anda dizi daha yayınlanmadan ortalığı yıkıyor geçiyor. Ve insanlar bir anda abi bu hafta yine Bahar'ı izleyeceğiz gibi diye düşünmeye başlıyor. Tabii beni en çok şaşırtan noktalardan biri dizide her karakter aslında bir şekilde sosyal medyada etkileşim sahibi. Mesela Bahar'ın oğlu Uras karakteri de şu anda genç kızlar tarafından çok sevilen bir karakter olmuş durumda. Enver zaten birçok insan tarafından çok sevilmiş durumda. Bahar Timur zaten konuşmuyorum. Yani dizide belli başlı karakterler de yanına fanını aldı. Abi ve 6 bölüm oldu ya, gözünü seveyim. Nasıl ya 6 bölüm? Daha 2 ay geçmedi dizi başlayalı. Ben onu anlamıyorum abi zaten. 6 bölümde bu kadar yüksek rating hangi dizide oluyordu da hala devam ettiriyor bir de üstüne üstü. Ve sezon ortasının daha da ilerisinde başladı bu diziye. 6 bölüm oldu diyorsun. Ya bu çok büyük bir başarı. Kimse tahmin edemezdi. Bence onlar da çok kestiremediler bu işi yaparken. Hani tabii ki de izleneceğini düşünüyorlardı. Hani ben mesela yapımcı olsam Bahar'ın senaryosu gelse, kadroyu da falan oluşturduğumuzu düşündüğümüzde derim 6-7 rating iyidir ya bu diziye, bu kadar olur. İyi olur bence. Derim hadi maksimum 3'e düşer derdim. 14'leri falan görünce herhalde sevinçten çığlık atmışlardır. Ya şu da çok inanılmaz. Dizi televizyonda da takip ediyoruz. Sosyal medyada da. Yani YouTube izlenmeleri yıktı geçti. İlk bölüm 16-17 milyonu bulmuş durumda. Dizinin rolanti olarak bölüm izlenmeleri 10-12 barajında. Yani müthiş bir YouTube izlenmesi de görüyoruz. Her bölüm yayınlandığında YouTube trendlerde ikinci, diğer bölümün fragmanı oluyor. Yani müthiş bir fenomen oldu. Ve daha 1,5 ayda. Mesela işte Bahar'ın kombini şu an günümüzde çok fazla tercih edilmeyen bir kombin ya. Aslında çok şık bence bu arada kendi renkli dünyasında. O özgür yapıyı da bahsettiği için daha vintage bir halde. İnsanlar da bu giyim sayfaları bile işte Bahar kombini falan yapıyorlar. İnsanları ben TikTok'ta öyle şeyler gördüm. Bugün gidip Bahar gibi giyineceğiz falan tarzında videolar çekiyorlar. Ya demek ki Z kuşağına da bayağı entegre olmuş bir dizi söz konusu. Bu çok önemli. Bunu Gatlar'da da konuşmuştuk, o efekti. Hani mesela dizinin neden hala o kadar bir rekabet içerisindeyken 5 reytinglerden çok düşmemesi, sabit kalmasını konuşmuştuk. Bahar özelinde de bu efekti söyleyebiliriz. Yani 7'den 77'ye herkesi kapsayan bir dizi oldu. Ve gerçekten ülkenin ihtiyacı olan dizi buymuş. Bunu da fark ettik. Böyle dizilere gerçekten çok ihtiyacımız varmış. Çok iyi bir ana kas, çok iyi bir ekip var. Ekranlarda hepimizin gerçekten keyifle takip edebileceği bir dizi. Uyarlandı Doktor Çağ'ın bütün bölümlerini izleyen bir insan olarak yani daha durun, acayip şeyler bizi bekliyor. Ve yani bu kasla, bu ana kadroyla orada gördüklerimi burada izlemek müthiş şeyler vaat ediyor bu dizi. Dediğim gibi 8-9'u da aklınızda tutun. 8-9'da çok acayip şeyler olacak. Onu aklımızda tutuyoruz. Zaten o bölümleri de inceleriz. Haftalık olarak incelemeye başlıyoruz. Sana şey soracağım bölüm sonunda. Büyük ihtimal hani Bahar böyle kovuldu gibi gösterildi ama şimdi bu zengin olan adam bir hamle yapacak herhalde onu tedavi etti. Ve herhalde tekrar geri dönecek çünkü hikaye biter öyle olursa baktığında. Tabii ki senin de dediğin gibi yani hikaye bitmedi. Hastane draması bitmedi. Bahar hayatını hastanede devam edecek arkadaşlar. Yani senaryo bu şekilde ilerleyecek. Bakalım bize dizi neler vaat edecek ilerleyen bölümlerde ama bahsettiğin gibi yolu çok açık. Ben de seyircilere şu soruyu sormak istiyorum kapanışa giderken. Sizce Bahar dizisi Türk dizi sektörünü kurtaracak dizi midir? Normalleştirdiğimiz birçok saçma olayın yanında böyle bir dizinin çıkması, böyle dizilerin de alternatiflerinin çıkmasını sağlayabilir mi? Bunları yorumlarda bekliyorum. Görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Herkese Bahar gibi bir hafta diliyorum. Hayatınız onun gibi güçlü ve güzel geçsin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.